Merhaba değerli izleyenler, CNN Türk ekranlarında Her Şeyden Önce programıyla yine ekranlarınızın karşısındayız. Sağlık sektöründeki en yeni gelişmeleri, en son tedavi yöntemlerini yine uzman konuklarımızdan dinleyeceğimiz bir program olacak. Bugün yine çok değerli bir konuğum var. Saç ekimi koordinatörü Gülten Ünveren. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi hocam ülkemiz gerçekten sağlık sektöründe artık dünya çapında bir ülke olmaya başladı. Evet. Dünyanın her yerinden akın akın insanlar plastik cerrahlarımıza ve saç ekimi için geliyorlar. Saç ekiminde de yeni trendler var. Biraz sizden dinleyelim mi yeni trendleri? Tabii ki her geçen gün bu konuda tabii çalışmalar hızla sürüyor. Çünkü vaka sayısı çok. Evet. İstanbul'da, sadece İstanbul'da bile günde binlerce kişinin saçı ekiliyor ve dünyanın hemen hemen her yerinden yabancılar geliyor. Tabii Türkler de ektiriyor. Sonuçta sorun bir saçsızlık. Yani saçı olmayan kişinin saçı olmasını istemesi ya da saçı varkenki haline geri dönme talebi. Evet. Bu talebi en hızlı, en konforlu, en sağlıklı nasıl başarabilirsek biz o tekniklerin üzerine gidiyoruz. Evet. Ve kişilere çok konforlu bir saç ekimi sunmaya çalışıyoruz. O hizmeti vermeye çalışıyoruz. Bu sonuca ulaşabilmeyi şu anda çok yeni bir teknikle sunuyoruz. Harika. O tekniğin ismine de Direct Hair Implanter diyoruz. Neden Direct Hair Implanter? Çok avantajları var. Bir, kanal açma olmadığı için uygulamada hiçbir kesme oluşmuyor. Kesme olmadığı için kanama oluşmuyor. Kanama olmadığı için şişme oluşmuyor. Şişme olmadığı için de hızlıca iyileşme oluşuyor. Yani saçın kökünü biz kişinin saçsız yerlerine enjekte ediyoruz. Çok ilginç bir yöntem hocam. İlk defa duyuyorum ben de bu arada. Evet, çok güzel bir yöntem. Aslında uzun zamandır yapılıyor. Ama bir sirkülasyonu yoktu. Rentable değildi. Çünkü ekiplerimiz henüz hazır değildi. Anlıyorum. Bir tekniğin tam uygulanabilir hale gelebilmesi için o saç ekim merkezinin team dediğimiz, yani ekip dediğimiz ekibinin o işi çok hızlı, süreci çok kontrol altında yapabiliyor olması lazım. Yaklaşık ben 10 yıldan beri bu Direct Hair Implanter'ın bir seansta kaç kök ekilecek ve o kök kişiyi saçlandırdığında o hızlı süreci nasıl yaşayacak, bunun resmen araştırmalarıyla ve işte teknik altyapısıyla ilgilendim. Sonuç itibaren hani yaptığımız bu teknikle kişilere sunduğumuz avantajlar, hani gelirim işte saçımı ektiririm, artık işime çabucak dönerim. Onu diyecektim şimdi, Evet. sosyal hayattan kopmayacak o zaman Kopmayacaklar. kişi. Çünkü neden tıraş yapmıyoruz? Evet. Avantajların içinde Çok güzel. tıraşsız saç ekimi diye sunduğumuz bir hizmet. İnsanlar bir numara tıraş olduğu zaman kendilerini bir süre sosyal hayattan ve iş hayatından uzaklaştırıyorlar. Denize gidemiyor, güneşe çıkamıyor. Çünkü niye? Kesilmiş saçlar ve koruyucu yok. Doğru. O nedenle bu cilt üzerine yapılacak olan uygulama hızlı iyileşme, saçların kesilmemesi, hiçbir kanal açmadan direkt olarak enjekte edebilmemizin avantajlarını biz şu anda çok ekonomik olarak tüm dünyadan gelecek olan ve Türkiye'den gelecek olan herkese bu avantajların altyapısına hazırız, altyapısını sunuyoruz ve kişileri kolayca bu hizmete dahil edebiliyoruz. Artık ulaşabiliyorlar. Ulaşabiliyoruz, evet. Peki hocam, bu ekim tekniği gerçekten çok ilgimi çekti. Belli bir yaş aralığı var mıdır uygulanması için? Saçsız her kişiye, kadın veya erkek, saçı seyrek her kişiye uygulanabilir bir, yani çok dediğim gibi kişilere konforlu bir sağlık hizmeti sunduğumuz için o kişi hiçbir ağrı duymayacak. Anestezimiz son derece hızlı ve çabuk etkili. Anestezi altında yapıldığı için ağrısız gerçekleşecek. Kişi çayını içebiliyor, yemeğini yiyebiliyor, uyumayacak. Hafif bir sedasyon dediğimiz yarı böyle bir uykulu hal ile girerken müzik dinletiyoruz. O 8 saat içerisinde müzik dinletiyoruz. Çok relax bir ortamda. Ve ekibin hızlı çalışması gereken bir sistem.
Ekip çok iyi eğitimli ve çok tecrübeli olduğunda, yani hepsi uzman bir kadrodan oluştuğunda sonucu garantili bir sistem. Çünkü kökler herhangi bir oynama olmadan cildin içine enjekte ediliyor. Evet, Bir çok kalem eşliğinde, bir dolma kalem gibi ve o kalemin ucunda kök var ve o kök istediğimiz yere, istediğimiz yönde. Örneğin hastalarımızın çok sorduğu bir soru, hangi yöne doğru? Doğru. O yön sorununda saçlarını kesmediğimiz için zaten otomatik olarak yönü görüyoruz. Eski yöntemle bayağı bir uzun sürüyordu saç ekimleri. Bu yeni yöntemle nasıl? Saatte hiçbir Saatler? fark yok. Saatte bir fark yok çünkü İnce ince işleniyor yapılan gene işlem tabii. yine çok ince. Evet. Yine çok meşakkatli, yine çok göz yoran, yine ellerle yapılan. Ne Tabii. kadar kalem kullanıyor olsaksa, dolma kalem gibi aletlerimiz var ama o aletleri de tutmak gerekiyor. Sonuçta bir tabii. kişi onları tutuyor. Şu anda çok fazla saç ekebilmemiz için ekibi çok kalabalık yapıyoruz. Ve bir odada 6-7 kişi aynı anda çalışıyor. Ve bunların hepsinin uzman olması, sağlıkçı olması, hastane koşullarında yapılıyor olması ve başında mutlaka bir koordinatörün ekibi koordine etmesi gerekiyor. Evet. Ve bir saç ekimi dediğimiz zaman inanın o kadar çok insan çalışıyor ki hizmet edebilme, yani o saçlanma sürecinde Türkiye'ye girişinden çıkışına kadar biz pek çok hizmeti entegre edip hastane, otel, transfer, bunları işte saç bakım ürünleri, bunları entegre edip birbirine bir paket olarak sunuyoruz. Evet. Ve çeşitli kampanyalar yaparak da, ki şu anda Direct Hair Implanter'da bir kampanya yaptık. Bu konfordan herkes yani faydalansın istiyoruz. Evet. Eski fuya tekniğine kimsenin geri dönmek istemeyeceğini düşünüyoruz. Çok nadir vakalarda fuya tekniği tercih edilebilir. Direct Hair Implanter'ın çok uygun olmadığı vaka varsa yine fuya tercih edilebilir. Çünkü zaten onda çok kişi saçlandı, yani 10 yıldır, 15 yıldır. Ama yeni tekniğin yaratmış olduğu bu konforu biz bu farktan dolayı, anlattığım farklardan dolayı sunuyoruz şu an. Peki hocam, saç ekimini yaptırdıktan sonra malum o sırma saçlara ne zaman ulaşacak kişi? O sık saçlara ulaşmak için saç ekiminden sonra bir bakım var. Bu bakımı kendilerine biz uzun uzun anlatıyoruz, yazılı, sözlü ve destekte bulunuyoruz. 6 ay destek veriyoruz. Saç ektirdikten sonra kişiler evlerine döndüklerinde haftada bir ilk aylarda, 15 günde bir ikinci ayda, ayda bir de üçüncü aydan sonra bize fotoğraf atarak bizden destek alıyorlar. Ve biz yani saç ekim sonrası hizmeti, o desteği de kesmiyoruz. Buradaki yapılacakları tek şey saçları beslemek. Vitaminle, losyonlarla, şampuan desteğiyle, köpüklerle beslemek. Ne yapmamız gerekiyor? Cildin içindeki vitamin eksikliğini ortadan kaldırmamız gerekiyor. Biz de o vitaminleri kendilerine temin ediyoruz ve şampuanla da damarların etrafında dolaşan kanı hızlandırıp beslenmesini sağlıyoruz. Ve bir de PRP diye çok önemli bir şey var. PRP'yi mutlaka yapıyoruz. Evet. PRP'siz ne Direct Hair Implanter kalem tekniği olur ne de başka bir saç ekimi olur. Çünkü PRP bir protein plazma desteği. Mutlaka o plazmayı saç ekimi sırasında vererek saçı güçlendirip saç dökülmesini durduruyoruz. Saçın dökülmesi duruyor ki bizim saçlarımız çıktığında sizin dediğiniz sırma saçlara kavuşsun. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz verdiğiniz değerli bilgiler Ben için. de teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, her şeyden önce sağlık sektöründeki, tıptaki en yeni gelişmeleri yine uzman konuklarla değerlendirdi. Yarın bizler aynı saatte bu ekranda olacağız. O ana kadar tüm güzellikler sizlerle olsun. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.